Görünce anlarsın zaten, gözleri var. Alo. Hiç komik değil. Bunu dokuyan çocuk kör oldu. Çok emin olmadığım bilgiler sattım şu anda. Troll bebekler. Yarı fiyatını alabilirsiniz. Sevgilerimle Ahu Tuğba. Yakıştı ha. Wingardium Leviosa. Merhaba. Herkese selam. Farklı kültürlerde bit pazarı kültürünü incelemek istedik. O yüzden Feriköy'deyiz şu anda. Burası da ünlü bir bit pazarı bu arada. Bayağı yabancıların falan da ilgi gösterdiği bir yer. Bir inceleyelim, ondan sonra konuşmaya devam edelim. Yazılı yoklama alıyorum. Kimler videoyu izlemiş tek tek bakacağım. Ney? Kötü şakalarda yarışırım. Ya burada bayağı diyalar var. Güzel kartpostallar var. Aa, çok güzel fotoğraflar var. Kim acaba bunlar ya? Baksana ne kadar enteresan. Birileri tatilde, birinin sünneti. Deniz Kuvvetleri Bürövesi buldum bak. Babamda vardı bu. Var yani, hala var. Elmas bir yüzüğümüz olmasın mıydı? Tabii ki elmas değil de. Ya da yakut. Yakut kırmızı olan mıydı? Bu neydi? Yeşil. Zümrüt. Hürrem yüzüğü gelmişti. Nasıl? Zengin Bayağı gösterdi havalı. mi? Yüzükler ne kadar? Şu mesela 30. Yani 30 TL'ymiş. Gayet de alınabilir. Fiyatlar başka yerlere göre uygun mu takılarda? Tabii canım. Burada ilginç madalyalar var. Farklı ülkelere ait. Şövalye madalyası var mı? İspanyol bir şey mi acaba? Muhtemelen. Aa, Lost var burada. Biz şu anda Disney Plus üstünden izliyoruz ama bayağı Tekrar böyle... izlemeye başladık. Aşırı iyi geldi. Jimmy Page, Robert Plant,'ın No Quarter konseri var. Çok ilginç DVD'ler, CD'ler var. Onlara da bakılabilir yani, meraklısı için. Çok tatlı minik arabalar var burada. Şimşek McQueen var mı? Şimşek McQueen hangisi oluyor? Bize görünce anlarsın zaten, gözleri var. Bunlar subay ve az subaylara verilen hizmet anısı, plaketler. Ne kadardı çanta? 80-100 yıla yakın bir geçmişi olan sandıktan çıkmış aile yadigarı bir çantaymış. Gerçekten çok tatlı, çok sempatik, güzel görünüyor. Yani dantel eldiven falan var. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Birilerinin çeyiziydi belki de bunlar. Deniz Yedek Subay Okulu. Asteğmenlerin yetiştirildiği okul. İmzalı formalar falan da var. Şöyle açabilir miyim? Ayev'in forması, orijinal imzalı Valbuena, Soldado. Evet. Ayev'in imzası var, Şener, Alper, o yıla ait. Atıf Şeşun'un imzasını görüyorum. Mehmet Ekici var. Para koleksiyonu yapanlar için burada farklı paralar da var. Böyle bir telefonumuz olsun mu mesela? Alo, merhaba. Ne kadar telefonu? Alo. Hamdi Bey'in teklifi 12.000 lira. Hiç komik değil. Bu minik televizyonlar da 500 TL'ymiş. 12 voltlar. Hala çalışıyormuş ve siyah beyaz görüntü varmış. Çok güzel görünüyorlar bu arada. Bayağı retro bir hava. İşte gene beğendiğim halıların olduğu yerdeyiz. Böyle Afgan halısı tarzı halıları seviyorum. Bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olup eli belindedir motifin adı. Çok kıymetli bir parçadır. Bunu dokuyan çocuk kör oldu. Sana bine bırakırım. 500 lira al git. This one totally silk flying carpet. Be careful. Olmadı. Oldu. Uzmanlık işi. Kolay değil yani. Şu halının fiyatı ne kadar? 550 dolar. Onlar ne kadar oluyor? 4500 yerlisi. 550 dolar. Onlar dışarıdan geliyor. Koltuk güzel. Bunu bir yenilesen bayağı mid-century bir koltuk. Çok anlarmış gibi mid-century demem. Arkadaşlar çok güzel kitaplar var burada. Farklı ilgi alanlarına yönelik güzel kitaplar. Farklı kitaplar yani. Her yerde bulamayacağınız koleksiyon kitapları. Öyle de olmayabilir. Çok emin olmadığım bilgiler sattım şu anda. Hayırlısı.
Bir sürü gözlük çeşidi. Çok güzel eski gözlükler de bulabiliyorsunuz. Bunlar yeni tabii ama ben bir tane Michael Kors gözlük almıştım geçen geldiğimde. Aynalara ne diyorsun? Ayna güzel. Hoş bulduk. Şu ayna ne kadar acaba? 300. Bir şeyler yaparsınız ama. Güzel ya. Ne kadar olur? 290 olsun. 250 yapalım. 275 olsun. 250 olsun. 260 olsun. 260 tamam. Pazarlık yapmak şart. Bu aynayı 260 liraya aldık. Bu arada siz de kameramanımız Merve'yi görmüş oluyorsunuz. Babamda olan bir tıraş makinesinin birebir aynısını buldum. O da 1987'de Almanya'dan almıştı. Braun marka bir tıraş makinesi. Birebir aynısı. Görünce bayağı şaşıracak. Napolyon. Söylemeyeceğim ne söyledi. Biliyor herkes. Osmanlı gümüş tel sıvırmayla işlenmiş bir örtü. Çok güzel. Bak burada eski kutular var. Aa, evet. Burada böyle eski markette falan filan satılan şeylerin şişeleri, kutuları. Eczanede satılan şeylerin şişeleri de var. İlaç şişeleri. Bu arada burada tezgah açan insanların birçoğu hafta içi başka işlerle uğraşan kişiler. Pazar günleri buraya gelip tezgah açıyorlarmış. Birkaçıyla sohbet etme şansımız olmuştu. Memur olan var, özel sektörde çalışan var. Pazar günlerini burada tezgah açarak diğer arkadaşlarıyla sohbetler ederek keyifli geçiriyorlarmış. Onlar için bir hobi gibi. Feriköy Antika Pazarı'nı antikaya ilgi duyan, eski ürünlere ilgi duyan herkesin tavsiye ederiz. Başınızı döndürecek seviyede bir kalabalık var. O yüzden erken saatlerde gelirseniz daha rahat gezersiniz. Sabah 9'da açılıyor. 9 gibi açılıyor. Siz de o saatlerde gelin. Şimdi sırada Kadıköy Antika Pazarı var. O yüzden biz metrobüse gidiyoruz. Şimdi Kadıköy Bit Pazarı'ndayız. Salı Pazarı'nın kurulduğu yerde. Pazar günü kurulan bit pazarında Cuma günü kadar çok seçenek yok. Cuma sabahları gelirseniz çok daha fazla tezgahın açık olduğunu söylüyorlar. Sabaha da bayağı erken gelmeniz gerekiyor bu arada. Aklınızda olsun. Burası Feriköy'e göre daha ferah tabii. Tezgah araları daha geniş. Çok kalabalık değil. Çok kalabalık değil. Ki şu an saat kaç oldu? Saat 1.30. Bir de daha serin Feriköy'e göre. Tren gelir, hoş gelir. Bayağı tren setleri, çok güzel. Değişik maketler var bak burada. Tren setleri için. Ha bak burada eski gazeteler var. Tarihlerine bakalım. 1961. Koleksiyoncuların topladığı dönem oyuncakları var. Her figürün farklı dönemlere ait parçalarını bulmak mümkün. Onlar tabii belli dönemlere odaklanıyorlar. Troll bebekler. Benim de vardı küçükken bunlardan. Burada Ahu Tuğba imzalı bir albüm var. Bahadır'a sevgilerimle Ahu Tuğba. Eskiden böyle kartpostallar biriktirilirdi. Ben hatırlıyorum bizim kuzenlerin de vardı. Benim dönemimde pek yoktu da. Tabloların fiyatlarını soracaktım. Tablolar 2000 lira. Ha, orijinal. 1800'lü yılların bir sanatçısı. Manken olarak da şu Maria Luz. Bunlar 1500. 1500. Bu 1000 lira. Şu peki 1700. Çok güzelmiş. Bu efsane bir halı bak. Duvar halısı. Bir sürü köy evinde bundan vardı zamanında. Bu nedir? Kümes mi? Yok. Tel dolap. Tel dolap aynen. Buzdolabının olmadığı dönemde sinek, böcek ve benzeri şeyler girmesin ama hava alsın, içindekiler de rutubetlenmesin diye yapılmış tel dolaplardan. Bayağı orijinal bir şeye benziyor bu arada. Evet. Eski bayağı olduğu belli yani.
Ne kadardı bu? 10 lira. Paris'te 1 euro. Bakın yarı fiyatını alabilirsiniz. Büyüğü de var. Aa, Merve hatırlıyor musun? Bundan babamda vardı büyüğünden. Aa, arabalara bakın. Çocuk sevindir işte. Al buradan bir sürü. Ya çocuk sevindirden ziyade bunlar bayağı koleksiyonluk arabalar. Ha, bunlar koleksiyon için alıyorlar. Evet. Ben anlamadığım için. Chanel diyor acaba. Yakıştı ha. Bir de buna bak. Nasıl? Kedi kadın. Aa, bu güzel 70'ler gözlüğü gene. Tayvanmış. Nasıl? Çok eski. Çok eski. Diyelim ki Hogwarts Büyücülük Okulu'ndan davetiyenizi aldınız. Nereye geliyorsunuz? İlk buraya geliyorsunuz. Çünkü asanızı seçmeniz lazım. Ama unutmayın, siz asayı seçmezseniz asa sizi seçer. Mesela beni bu seçti. Wingardium Leviosa. Oldu mu? Böyle display ile alırsam bir mantığı var tabii. Aa, bu Londra'daki Harry Potter Müzesi'nden. Evet. Bu Amiral Battlı'nın orijinali. Biz bir dönem kağıda yazarak oynardık ama bakın kutulu versiyonu var. Şöyle dikkatlice açabilirsek. Güzel. Bayağı iyi bakılmış, korunmuş. Evet. Kadıköy Antika Pazarı'nda gezmeyi bitirdik. Elbette bütün tezgahları göstermedik. Biraz da merak uyandırmak istedik. Siz de gelin ziyaret edin. Şimdi farklı kültürleri tanıtmaya çalıştığımız serimizin ilk videosunu da çekmiş olduk. Kanalı da sizin desteğinize büyüteceğiz. O yüzden eğer videoyu beğendiyseniz, beğene basarsanız, yorum bırakırsanız, bir de kanala abone olursanız çok süper olur. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.